Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de yeni bir etkinlik olan Ejderha Güç gösterisindeyiz. Arkadaşlar dışarıdan baktığınız zaman Ejder Arena'ya benziyor ama zaman zaman farklılıkları var ve içinde görebileceğiniz farklı ödül sistemleri var. Şu şekilde giriyoruz. Zaten görünüşten gördüğünüz üzere farklılıklar görünüyor. Yani şu üst kısımdaki renklerden, şuradan dediğim gibi ödül sistemi var. Buralarda farklı farklı. Ve dikkatimi çeken bak tercih zamanlaması ile alakalı. Şimdi kurallara falan geçmeden önce ben size ödüller, hediyeler kısmını falan göstereyim. Bir de saatlere bakalım. Bak mesela saatler kısmı bak normalde tek saatler olurdu. Şimdi farklılaştırmışlar. 20-21 arası, 23, 24 arası. Normalde ne olurdu? 21, 22 olurdu. Bu da 22, 1 arası olurdu. Yani bu şekilde değiştirmişler saatleri. Bakıyorum eski saat olarak var mı? Yani saatler tümüyle tam tersi zamana denk gelmiş. Burada işte R4'ler ve üzeri zamanı falan seçip yine aynı şekilde katılımcıları yerleştirecekler. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen gireyim. Bak şurada Ejderyum diye burada eşya var. Burası da zaten Ejderyum dükkanı. Şöyle baktığınız zaman bak Ejderyum. Şimdi buradan şöyle baktığınızda arkadaşlar Çince yazıyor. Piyade Max CP %16, Süvari Max CP %16, menzilli savunma %16 demiş. 3 tane özelliği var. Sarı renkte, altın renkte eser parçasının 110 ejderyuma alınıyor. Bu da 55 ejderyuma alınıyor. İkisi arasında da zaten satın alma limiti var. Büyük ihtimalle bunlar sürekli bunlar gelecek yani. Şimdi sonraki parçamız arkadaşlar şöyle. Süvari Max CP %12, piyade savunma %12 veriyor. 2 tane özelliği var. Ondan dolayı zaten bunun ejderyumu düşük, bununki daha fazla ve bununki daha çok. Çünkü arasındaki eser farkı da oluyor. Yani yükseltmede de eser farkı oluyor. Altın renkli mor arasında. Burada ay taşı koymuşlar. Yani bildiğiniz arena gibi ama ejderha güç gösterisi. Ay taşını koymuşlar. 50 tane alabiliyorsunuz. Kayıt bırakmışlar buraya. 250 tane alabiliyormuş. Tabii bu kayıttan alıyorsun ama bu da bir tane. İşleme hızlandırıcı demiş. 24 saatlik 200 ejderyumla alınıyor. Geri kalan bak usta topçu, ejderha piyade taşı, ejderha süvari taşı, ejderha menzilli taşı. Şöyle de baktığımızda artı 15'er saldırı desteği veriyor. Şimdi arkadaşlar hem oradan hem buradan alınırsa bunlar daha hızlı yürüyecektir. Bunun her zaman geleceğini sanmam. Birazdan kurallarında falan görürüz zaten. Bu bir şampiyonluğa yürüme sistemi gibi bir mevzusu var bunun. Ama bu içeriği iyi olmuş. Yani ben arena dükkanını bile sadece şunlar artık eskidi biraz başka şeyler gelsin diyordum videolarda. Şimdi bunları katmışlar. Yani bir değişik bir sistem olmuş buranın da. Şimdi şöyle şuraya bakalım. Bak burada sıralama ödülleri var. Bak şampiyona, direktmen
efsanevi kayıt veriyor 100 tane. 100 tane mana. Bak 20 tane 50 halı veriyor %50'lik ve 5 tane bir saat boyunca saldırı desteğini %100 arttırıyor. Burada aynı şekilde 3 tane veriyor. Burada 3 tane veriyorlar. Evet. Şu bu arada 50 çarpı 20 yani 1000 yapar. 1000 tane. Şimdi bak şunlar çok iyi. Halı da yine iyi. Ama arkadaşlar bunlar zor. Çünkü şampiyon olmak zor. Bunlar kategori olarak ayrılıyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar gibisine puan sistemi yok sadece. Acaba puan sistemli bir turnuva falan gibi bir şey olsa nasıl olur? Loncalar arası. Felaket. Şimdi tabi bunda yok öyle bir şey. Şu şekilde devam ediyor arkadaşlar bak. 2048'e kadar bu şekilde gidiyor yani. Neredeyse herkese ödül var gibi bir muhabbeti var. Şimdi bak solo ödüller yaptığınız içeride aldığınız puana göre ödülleri vermiş. Bak burada 900 Ejderhum en az. Zafer ödülü ama bu. Burada aynı şekilde 900, burada 4200. Burada iyi vermiş. Burada aynı şekilde 20, 12, 8, yani 40 tane mana. Şöyle de eser bırakmış. Burada da lonca ödülleri var. Kazandın. Hem bunların puanını yapıyorsan bunları alıyorsun hem de lonca ödülleri olarak bunu alıyorsun. Solo ödülleri baktık. Burada da teselli ödülü var. 450 Ejderhum vermiş. 450 2100 yarı yarıya inmiş ödül. Burada da lonca ödülü olarak yine bunlar geliyor. İçeriği biraz daha arttırılabilirdi ya. Biraz daha bir tık içeriği biraz daha dokunuş olabilirdi şuraya. Ya biraz daha bence bir şeyler olabilirdi. Sanki zayıf kalmış gibi. Çünkü bunlar zaten vardı. Birkaç tane bir şey eklemiş. Zaten iki tanesi eser. Yani bildiğin şurası şey gibi yine bir şeyler eklenebilirdi. T5, T4 için yürüyenler için kitap falan ayarlanabilirdi buralara. Şimdi kurallara gelecek olursak bak etkinlik bilgisi. Arkadaşlar bak kayıt aşaması bittikten sonra sistem loncaları aktif oldukları zaman dilimlerine göre 8 bölüme ayırır diyor. Her bölüm her grupta 16 lonca 16 gruptan oluşur diyor. Her grup loncaların çiftler halinde karşılaştığı ön eleme maçlarında yarışır. Kazananlar bölüm şampiyonunun belirlenmesi için bölgesi finallere yükselir. 8 bölüm şampiyonu daha sonra şampiyonluk unvanını almak üzere finallere yükselir diyor. Arkadaşlar bunlar da çok ileri derecede zor işler. Bak tüm maçlar tek elle tek formatta oynanır diyor. Bu da yani puan sistem falan değil arkadaş. Direkt kaybeden olunca eleniyor diyor yani. Kaybeden eleniyor. Kazanan bir sonrakiyle eşleşiyor. Yoluna devam ediyor. Ta ki şampiyonluk unvanına doğru bunlar gidiyor. Arena sistemindeki mevzular bak buralarda devam ediyor aslında. Diyor ki işte arenaya katıldın. Arenada arenanın, arenanın içinde diyor şey yapma diyor. Loncadan ayrılamazsın diyor. Geri gittin krallığına tekrar geri dönemezsin diyor. Ha döndün krallığına mesela şey bitti, savaş bitti, hediyelerini alırsın. Ama loncadan çıkmaman lazım. Kayıt sistemine falan dikkat edin. Burada zaten yazıyor. Ne diyor bakalım. Pazar akşamı bir rakiple eşleştirme yapılır diyor. Normalde arena savaşı cuma günü. Burada pazar akşamı demiş.
Ejderha güç gösterisine katılırken loncalar elenene veya tüm maçlar bitene kadar Ejder Arena'ya katılamazlar. Allah Allah. Garip bir iş var. Yani arkadaşlar bu geldi diye Arena kapanmıyor. Bu ejderha güç gösterisi. Evet. Arena Usta Ligi ile aynı kuralları kullanır. Evet, Ejder Arena'daki kupa sayısı etkilenmez diyor. Ama burada da karavanlar var. Portallar var, karakollar var. Diğer yerlerdeki gibi bak çizme vermiş 40 tane. Diğer şeyler var. Girerken aynı şartlar sağlaman lazım. Hasarın olmaması lazım. Duvarın düzgün olması lazım. Hasarsız olması lazım. Aynı şekilde revirin olmaması lazım. Gibi gibi. Bak. Tekrar Ejder Arena'ya giremezsin eğer çıkarsan diyor. Evet. Burada da yaralı birlikler iyileştirilecek diyor. Eser tutuyorsan arenadan gittiğinde eseri bırakıyorsun. Savaş bittikten sonra iki taraf da ödül kazanıyor. Biri kazanma ödülü, biri zafer ödülü, diğeri teselli ödülü. Beraberlik durumunda en çok öldürme sayısına sahip lonca kazanan ilan edilir diyor. Evet burada da işte dediği gibi karavan var. Aşağıdan baktık. Karavan var, işte portallar var. Tuttuğunuz şeye göre puan kazanıyorsunuz. Karavan vardığı zaman puan kazanıyorsunuz. Gibi gibi bak burada karakollar, portallar, kaplıcalar, kadim kalıntılar, altın şatolar, karavanlar. Yani şimdi şöyle ben bunların yerinde olsam bunları daha farklı bir şey yapardım. Çünkü zaten Ejder Arena diye bir şey var ve bunlar aynı şekilde orada var. Bunların ismini değiştir, farklı bir etkinlik gibi bir şey olsun bari. Dediğim gibi ben bunların yerinde olsam onları değiştirirdim. Madem burada da saatleri değiştirdiniz, bunu da pazar günü kayıt sıra şeyini falan koydunuz, demek ki farklı güne denk gelecek. Yani burada ödülleri vermişler mesela. Bu şekilde bak bunu bu şekilde yapacaklarını şu kahramanı bile değiştirebilirlerdi. Kahramanı değiştirebilirlerdi, taşları değiştirebilirlerdi, farklılaştırırlardı. Derdin tamam oradan o alınıyor, buradan da bu alınıyor diyebilirdin. Aynı şekilde koymuşlar. Birkaç tane eşya eklemişler. Bu şekilde bunu götürüyorlar. Şöyle bakayım farklı bir şeyler ekleyecek miyiz? Evet 3 ardışık 3 dakika savunma yapman lazım diyor. Revir sınırı yoktur. Arenadan ayrıldığında otomatik iyileşirler. Lideri kaptırırsan 5 dakika hapsedilir sonra geri geliyor. Gibi gibi burada da puan sistemi var. Evet. Açıldığında bir de belki normal şekilde bakarız. Ama bayağı bir lonca burada kapışacak gibi görünüyor. Evet. Böyle arkadaşlar etkinliği bu şekilde yapmışlar. Dediğim gibi keşke hani farklı ödüller konulabilirdi, arttırılabilirdi, farklı şeyler yapılabilirdi. Tamam buradan Ejderium falan kazanıyorsun. Burası ayrı, orası ayrı ama daha fazla hediye lazım millete. Çünkü etkinliğe artık yetişemiyorsunuz değil mi? Etkinliğe yetişemiyorsunuz yani. Neyse arkadaşlar bu şekilde bir yeni güncelleme etkinlik geliyor.
Yorumlarınızı yorumlar kısmına, görüşlerinizi aynı şekilde yazın. Değerlendirelim, tartışalım birlikte. Nedir, ne değildir? Hep beraber bakmış olalım. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.